Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, astrolog Ayşe Aslan ben. Bu sene 2025 yorumlarında bir farklılık getirmek istedim arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu sonuna kadar dinlemelisiniz. Çünkü neden? Hangi yılda doğanlar daha şanslı, hangi yıllarda doğanlar daha zorlanacak? Hepsine tek tek gökyüzünde ki açılar sebebiyle nasıl bir etki yaşadığınızı tek tek anlatıyor olacağım. Yani sürprizlerle dolu bir video olacak. Biraz uzun olabilir arkadaşlar ama mutlaka ama mutlaka sonuna kadar dinleyin. Çünkü doğum tarihini söyleyeceğim tarihler arasındaysa gökyüzündeki üç büyük jenerasyon gezegen burç değiştirirken, hatta iki tane de sosyal gezegenimiz olan Jüpiter ile Satürn de burç değiştirirken, bireysel olarak siz bunlardan nasıl etkileneceksiniz? Acaba burada bir şans, fırsat var mı? Ya da zorlanacağımız bir konu var mı? Direkt etki alanları anlatacağım burada. E, O yüzden vereceğim tarihler, doğum tarihlerinde doğanlar ve Venüs'ünüz hangi burçta, Jüpiter'iniz hangi burçta, Satürn'ünüz hangi burçta ya da Merkür'ünüz hangi burçta, ayınız hangi burçtaysa bunlara göre de tek tek açıklayacağım arkadaşlar. O yüzden herhangi bir yerinde, videonun herhangi bir yerinde sizi çok etkileyen hayati bir cümle kuruyor olabilirim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle jenerasyon gezegenlerimiz olan Plüto, Neptün ve Uranüs burç değiştiriyor arkadaşlar. Plüto Oğlak burcundan Kova burcuna geçen yıl geçti ama retro yaptı. Tekrar Oğlak'a döndü. Şimdi tekrar Kova'ya dönecek diyebiliriz. 29 derece, 1 derece, 2 derece, 3 dereceden hareket edecek arkadaşlar. Şimdi birazdan bunların nerelere etki attığını da tek tek açıklayacağım. Neptün Balık burcunda seyrine devam ediyor ama son derecelerine yaklaştı. Artık bu sene o da burç değiştirecek. O da balıktan koça geçecek. Yani 27, 28, 29 derece balık, daha sonrasında 1 ve 2 derecelerde Koç burcunda seyrine devam edecek. Diğer taraftan Uranüs'e bakacak olursak, Uranüs 23, 24, 25, 26, 27, 28 derecelerde, 29 derecede ve 0 derecede ilerleyecek. O yüzden Uranüs'ün etkileri de Boğa'dan ikizlere doğru hareket edeceği için son derecelerde Boğa, ilk derecelerde de ikizlerde hareket edecek arkadaşlar. Tabii ki bununla da kalmayacak. Satürn Balık burcundan Koç burcuna geçiş yapacak. 25 derece pardon. Evet, 25 derece Balık burcundan ileri harekete başlayacak ve bir 1,56 derece Koç burcuna kadar ilerleyecek. Burada biraz karıştırdım. Oldukça da bol not aldım arkadaşlar. Şimdi tek tek tarihleri ezberimde tutamıyorum. O yüzden yani mümkün değil zaten bu kadar tarihi aklımda tutabilmem. O yüzden notlarımdan destek alacağım. Sizin için tek tek araştırdım ve buldum, çıkarttım diyebilirim. 10 Haziran'da da Jüpiter burç değiştirecek, Yengeç burcuna geçecek. Öncesinde ikizlerde, daha sonrasında da Yengeç'te hareket edecek. Yengeç'teki tema tabii ki bizim hayatımızda çok fazla hareketlilik sağlayacak, hatta şans sağlayacak. Çünkü Jüpiter Yengeç burcunda çok iyi konumdadır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bunun dışında tabii ki bu jenerasyon gezegenler ve sosyal gezegenler burç değiştirirken, tutulmalar da hatta Balık Başak aksına geçecek yılbaşı itibariyle. Bu kadar gezegen ve hesaplanmış nokta burç değiştirirken tabii ki hayatımızda müthiş bir değişim başlatacak arkadaşlar. Ve bu değişimi gökyüzünde bir uçurtma kalıbı yaparak yapacaklar. Evet arkadaşlar, aslında bu yılın ana temasını şöyle bir özetleyecek olursak, kaderin hayatımıza yön vermesine izin verenler gerçekten bu şansı, fırsatı her şekilde ele geçirecekler. Benim bildiğim, benim mantığım, benim kararlarım diyerek hayatla mücadeleye girenler maalesef sınıfta kalacak diyebiliriz. Plüto sizin Jüpiter'inize açıya giriyorsa bilin ki vereceğim tarihler arasında doğdunuz ve bu tarihler arasında doğanlar bu sene en şanslı, gücü eline alan, hem şansı hem fırsatı hem de gücü elinde barındıran kişiler olacak. Altını çiziyorum arkadaşlar. 6 Ocak 2009 ile 22 Ocak 2009 arasında doğanlar, 25 Eylül 2004 ile 13 Ekim 2004 arasında doğanlar, 15 Aralık 2000 ile 8 Mart 2001 arasında doğanlar, 30 Haziran 2000 ile 20 Temmuz 2000 arasında doğanlar, 22 Ocak 1997 ile 7 Şubat 1997 arasında doğanlar, 11 Ekim 1992, 29 Ekim 1992 arasında doğanlar, 11 Mart
1989, 4 Nisan 1989 arasında doğanlar, 31 Ekim ve 30 Kasım 1988 arasında doğanlar, 22 Temmuz, 18 Ağustos 1988 arasında doğanlar, 7 Şubat ve 24 Şubat 1985 arasında doğanlar, 7 Nisan, 17 Temmuz 1981 arasında doğanlar, 28 Ekim ile 17 Kasım 1980 arasında doğanlar, 4 Nisan ve 22 Nisan 1977 arasında doğanlar, 24 Ağustos, 18 Ekim 1976 doğumlu olanlar, 27 Ağustos ile 30 Ekim 1973 arasında doğanlar, 24 Şubat ile 14 Mart 1973 arasında doğanlar, 16 Temmuz ve 9 Ağustos 1969 arasında doğanlar, 26 Şubat 30 Mart 1969 arasında doğanlar, 16 Kasım 14 Aralık 1968 arasında doğanlar, 23 Nisan 19 Mayıs 1965 arasında doğanlar, 4 Kasım 29 Kasım 1961 arasında doğanlar, 12 Temmuz 11 Ağustos 1961 arasında doğanlar, 15 Mart 9 Nisan 1961 arasında doğanlar, 7 Ağustos 27 Ağustos 1957 doğumlu olanlar, 13 Aralık 1956 ile 19 Şubat 1957 arasında doğanlar. Evet arkadaşlar, bu tarihler arasında doğduysanız bilin ki gökyüzündeki Jüpiter sizin ana haritanızdaki gökyüzündeki Plüto sizin ana haritanızdaki Jüpiter'e çok net bir açıya giriyor ve artık burada gücü, iktidarı elinize alıyorsunuz. Gerçekten hayattan beklentilerinizi tutturabileceğiniz, gökyüzü o kadar sizi destekliyor ki hayallerinizi gerçekleştireceksiniz ve bu sizin elinizde, sizin kararlarınızla yaşanacak. Belki bazılarımız terazi burcunda gördüğünden dolayı sevdiği insanlar, eşi, dostu ya da ortağı sayesinde de bu koşula sahip olacaklar ama her türlü gücü ve iktidarı elinize alıyorsunuz artık. Hayallerinizi hayata geçirmek için de çok büyük bir fırsat diyebiliriz bunun için. Neptün'e. Neptün burç değiştiriyor ya. Bu da burç değiştirirken sizin ana haritanızdaki Jüpiter'e açıya girecekler. Yani Neptün'den Jüpiter'ine açı alacak kişileri sayıyorum. Bu tarih aralarında doğanlar mucizeyi kendisine çekecekler. Yani burası gerçekten kader size büyük bir mucize gönderiyor diyebileceğimiz kıvamda ve tatta olacak. Bazılarımız meşhur olacak, bazılarımız zengin olacak, bazılarımız e, hayallerine kavuşacak, bazılarımız evlenecek, bazılarımız kurtulacak şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Ama kendi hayatlarınıza göre, bireysel hayatlarınıza göre bir mucizeyi hayatınıza çekiyorsunuz diyebilirim. Çok uzatmadan hemen tarihleri vereceğim. 21 Kasım 2006 ile 4 Aralık 2006 arasında doğanlar, 29 Temmuz 12 Ağustos 2002 arasında doğanlar, 10 Şubat 23 Şubat 1999 arasında doğanlar, 4 Aralık 1994 ile 20 Aralık 1994 arasında doğanlar, 15 Ağustos 29 Ağustos 1990 arasında doğanlar, 28 Şubat 12 Mart 1987 doğumlular, 29 Haziran 1983 ile 27 Ağustos 1983 arasında doğanlar, 22 Aralık 1982 ile 7 Ocak 1983 arasında doğanlar, 7 Şubat ve 13 Mayıs 1979 arasında doğanlar, 2 Eylül 18 Eylül 1978 arasında doğanlar, 15 Mayıs 28 Mayıs 1975 arasında doğanlar, 11 Ocak 29 Ocak 1971 arasında doğanlar, 19 Mayıs 6 Haziran 1967 arasında doğanlar, 27 Aralık 1966 ile 29 Ocak 1967 arasında doğanlar, 23 Nisan'la 12 Ekim 1966 arasında doğanlar, 2 Nisan ile 14 Nisan 1963 arasında doğanlar, 2 Ekim 17 Ekim 1959 arasında doğanlar, 5 Şubat'la 15 Mayıs 1959 arasında doğanlar. Evet arkadaşlar, siz Neptün'den direkt Jüpiter'inizi açalıyorsunuz ve mucizeyi hayatınıza çekiyorsunuz diyebilirim. Bunlardan bazıları üçgen, bazıları kavuşum halinde yaşanacak ama hayatınızda inanılmaz derecede büyük bir fırsat ele geçirmiş olacaksınız. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Birazdan da Uranüs'ü anlatıyor olacağım.
Evet arkadaşlar, şimdi de Uranüs etkisi alanları konuşacağız. Uranüs de Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor. Ana haritalarındaki Jüpiter'e açı atanlar ise Uranüs-Jüpiter arasındaki açılar bizim için çok değerlidir. Parlama fırsatı verir, ani büyük değişim dönüşümler yaratır ama bunlar pozitif etki içerisindedir diyebiliriz. Bunlardan etki alacak kişileri sayıyorum şimdi. 13 Eylül 2004 ile 2 Ekim 2004 arasında doğanlar, 11 Ocak 2001 ile 9 Şubat 2001 arasında doğanlar, 16 Şubat 2000 ile 7 Temmuz 2000 arasında doğanlar, 9 Ocak 1997 ile 1 Şubat 1997 arasında doğanlar, 24 Eylül 1992 ile 19 Ekim 1992 arasında doğanlar, 16 Şubat 1989 ile 21 Mart 1989 arasında doğanlar, 20 Kasım 1988 ile 22 Aralık 1988 arasında doğanlar, 6 Temmuz 1988 ile 31 Temmuz 1988 arasında doğanlar, 26 Ocak 1985 ile 13 Şubat 1985 arasında doğanlar, 13 Ekim 1980 ile 4 Kasım 1980 arasında doğanlar, 1 Ağustos 1976 ile 8 Kasım 1976 arasında doğanlar, 11 Şubat 1973 ile 2 Mart 1973 arasında doğanlar, 21 Haziran 1969 ile 26 Temmuz 1969 arasında doğanlar, 19 Mart 1969 ile 26 Nisan 1969 arasında doğanlar, 30 Ekim 1968 ile 25 Kasım 1968 arasında doğanlar, 9 Nisan 1965 ile 29 Nisan 1965 arasında doğanlar, 23 Eylül 1961 ile 14 Kasım 1961 arasında doğanlar, 31 Temmuz 1961 ile 15 Eylül 1961 arasında doğanlar, 1 Mayıs 1961 ile 24 Mart 1961 arasında doğanlar, 21 Temmuz 1957 ile 14 Ağustos 1957 arasında doğanlar. Evet arkadaşlar, sizler de gökyüzündeki Uranüs'ün Jüpiter'inize attığı güzel açıdan dolayı parlayacaksınız, yıldızınız artacak. Belki de hayatınızda çok büyük bir fırsat yaşayacaksınız ve bu ani beklenmedik şok etkisi yaratarak gelecek. Sadece kaderin getirdiklerini fark edip parlayacağınızı fark ederek hareket ederseniz bu yıl gerçekten umduğunuzdan daha güzel bir fırsat yakalamış olacaksınız. Belki hayalinizde bile hayal edemediğiniz kadar güzel bir olasılık sizi bekliyor bu dönemde diyebiliriz. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Ee, Şimdi Güneş burcunuza göre değerlendireceğiz bir de gökyüzünü arkadaşlar. Güneş burcunuza göre de tabii ki bazı direkt Güneş'i bu üç gezegenden, jenerasyon gezegenden etki alan kişileri sayacağım. Bu üç gezegen burç değiştirirken bu güneşlere direkt temas halinde olacak. Bazıları kareyle zorlayacak, bazıları karşıtla zorlayacak, bazıları üçgenle çok muhteşem gelirken bazıları tam böyle tam tepesinde, güneşin tepesinde görecek ve bazen de çok zorlanacaklar arkadaşlar. Bazen de mucizeyi hayatlarına çekecekler. O yüzden doğum günlerine göre bunlar pozitif mi negatif mi bunları konuşuyor olacağız hep beraber. Evet, öncelikle 18 Mart 20 Mart arasında doğan, yani balığın son derecesinde, koçun ilk derecesinde doğan güneş burçları balık ve koçta olanlar. Şimdi sizler buradan çok fazlasıyla güzel ve pozitif etkileneceksiniz. Nasıl bir pozitiflik bu? Tabii ki Neptün ve Satürn kuzey ay düğümü sizin güneşinizin üzerinden geçecek ve bu uçurtma kalıbının tam böyle göbek noktası dediğimiz kısımda olacak ve hayatınızda gerçekten mucizevi dönüşümler gerçekleşecek arkadaşlar. Bu mucizeyi hayatınızda çekerken bir yandan da gücünüzü zorunda olduğunuzu da fark edeceksiniz. Ciddi anlamda hayat sizi değiştirip dönüştürüyor ve bunu gerçekten büyük fırsatlar vererek, büyük değişim dönüşüm enerjisi altında veriyor olacak arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi 18 Mart ile 24 Mart arasında doğanlar, yani balıklar ve koçlar, bu derecelerde olanlar net olarak sizlere etki alıyorsunuz diyebiliriz buna.
Evet, 16 Nisan ve 23 Nisan arasında doğanlar, yani Koç'un son derecesinde, Boğa'nın ilk derecesinde olanlar da bu sene gerçekten aşırı zorlanacaklar. Resmen onlar da baktığımız zaman Plüto'dan çok büyük bir zorluk yaşayacaklar diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında tabii ki 17 Mayıs, 24 Mayıs tarih arasında doğanlar, yani Boğa'nın son dereceleri, ikizlerin ilk derecesinde doğanlar. Bunlar da ani, beklenmedik şekilde fırsatlar yakalayacaklar bu sene. 18 Haziran ile 24 Haziran arasında doğanlar, yani ikizlerin son derecesi, yengecin ilk derecelerinde doğanlar kadersel gelen bazı zorluklar içerisinde kalacaklar, ama bir yandan da o zorlukla mücadele ederken fırsatlar için çabalamış olacaklar. Fırsatları kendileri aslında ayaklarına getirecek diyebilirim. Çabaları doğrultusunda ödüllendirilecekler. 20 Haziran ile 26 Temmuz arasında doğanlar, yani Yengecin son derecesi, Aslanın ilk derecesinde doğanlarsa kadersel gelen bir güçlenmeyi yaşayacaklar arkadaşlar. Yıllardır beklediği ödülü, terfiye alacaklar. Belki de çabalarının mükafatını kazanacaklar. Belki de kader onları o kadar yordu, yıprattı ki artık ödülünü verecek diyebiliriz. 20 Ağustos ile 24 Ağustos arasında doğan, yani Aslanın son derecesi, Başak'ın ilk derecesinde doğanlar içinse hayatlarında ani, beklenmedik zorluklar yaşayacaklar. Kaderin getirdiği bu zorluklara karşı biraz böyle tevekkül içinde kalmak zorunda kalacaklar. Kadere inat etmeyip ayak uydururlarsa hayatlarında çok güzel değişimler olurken, kadere direnirlerse maalesef ki direndikleri yerden kırılacaklar diyebiliriz. 20 Eylül ile 26 Eylül arasında doğanlar, yani Başak'ın son derecesi, Terazi'nin ilk derecesinde doğanlar yine kadere teslim olmak zorunda kalacaklardan biri. Hayatlarında onlar için yani planladıkları her şey bir alt üst oluyor. Yeni kapılar açılıyor diyebiliriz. Yeni kapılar aslında hayatın altı üstünden daha mı iyidir? Evet, belki de hayatınızdaki bu değişim serüveni sizi bambaşka bir yere savuracak, ama bu değişim hakkınızda çok hayırlı olacak. Sadece kadere direnmeyin arkadaşlar. Kadere direndiğiniz noktada tehlikeyi hayatınıza çekmiş olacaksınız. Direndiğiniz yerden kırılacaksınız diyebiliriz yine sizler için. 20 Ekim ile 26 Ekim arasında doğan, yani terazinin son derecelerinde, akrebin ilk derecelerinde doğanlar, onlar da belki de bu yılın en çok zorlanan burçlarından biri olacaklar. Çünkü sizler de bağımlılıklarınızdan kurtulmak zorunda kalacaksınız. Bağlı olduğunuz insanlardan kopacaksınız ve tutkularınızdan uzaklaşmak zorunda kalacaksınız. Tutkularınız size zarar veriyor olacak arkadaşlar. Kader bırak diyorsa biraz serbest bırakmalısınız. Ancak kadere teslim olduğunuzda hayatın daha pozitif tarafını görmeye başlayacaksınız. 18 Kasım ile 24 Kasım arasında doğan, yani akrebin son derecelerinde, yayın ilk derecelerinde doğanlar. Yıllardır yaşadığınız zorlukların ödüllerini topluyorsunuz bu sene diyebilirim. 19 Aralık 29 Aralık arasında doğanlar, yani yayın son derecesi olan ilk derecesinde doğanlar, kaderin getirdiği zorluklara karşı yön değiştirmek zorunda kalacaklar kendileri, ama yine de pozitif anlamda bir değişim olacak sizler için diyebiliriz. 19 Ocak ile 23 Ocak arasında doğan, Oğlan son derecesinde, Kovanın ilk derecesinde olan kişiler ise kaderin ellerine verdiği büyük gücü kullanmaya başlayacaklar. Artık güç sizin. Siz ne isterseniz o olacak diyor harita. Ama bu aldığınız gücü zulüm için değil, belki de kurban ve kurtarıcı olarak kullanmanız gerekiyor. Yani birilerine o gücünüzle, iktidarınızla iyilik yapmak için kullanacaksınız. Belki de birilerini onlardan kurtarırken kötülerin karşısına duracaksınız, ama gücü elinize alıyorsunuz. Her halükarda bu güç size büyük bir yükseliş vaat ediyor diyebilirim. 16 Şubat ile 20 Şubat arasında doğanlar, yani balığın son derecesi, kovanın ilk derecesinde doğan arkadaşlarımız ani, beklenmedik zorluklar yaşayacaklar. Kader onları olması gereken yere sürükleyecek aslında. Kaderin ve akışa teslim olursanız hayat sizi bambaşka bir serüvenin içine sürüklerken kadere direndiğiniz noktada maalesef ki kırılıp
üzülmeye başlayacaksınız. Hatta direnç gösterdiğiniz noktadan daha çok yara almaya başlayacaksınız. O yüzden hayat size bir şeyleri değiştir diyorsa sen yeni gelişen koşullara hemen adapte ol ve kendi planlarından uzaklaş, yeni planlara dahil ol diyor harita. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Şimdi arkadaşlar kısa kısa ay burçlarınıza göre nasıl etkileneceğinizi anlatacağım. Ay burcu Balık burcunun son derecesinde, Koç burcunun ilk derecesinde ise pozitif etkileneceksiniz duygusal olarak. Koç burcunun son derecesi, Boğa burcunun ilk derecesinde ise eğer ayınız, o zaman duygusal bir zorlanma yaşayacaksınız. Bazen ağlama krizleri de tetiklenebilir diyebilirim. Yine Ay burcunuz Boğa'nın son derecesi, ikizlerin ilk derecelerinde ise o zaman ani beklenmedik şekilde fırsatlar yakalayacaksınız ve duygusal bir yoğunluk yaşayacaksınız ama bu pozitif anlamda olacak. Yine Ay burcunuz İkizler burcunun son derecesinde, Yengeç burcunun son derecesinde ise kadersel zorluklar ile karşılaşıp e, bunu fırsata çevirmek için de duygularınızı takip edeceksiniz. Kaderin sizin karşınıza belki hayatınızdan birini alacak, hayatınıza birini verecek gibi bir cümle kurabiliriz. Yani duygusal bir yoğunluk, zorlanma ama bir yandan da duygusal bir ödül anlamına gelecek sizin için diyebiliriz. Yine Ay burcu Yengecin son derecesinde, Aslanın ilk derecesinde ise kadersel gelen güçlenme, yıllardır beklediğimiz bir ödül, yıllardır belki yine özlemin duyduğumuz bir duygusal yoğunluk ve mucizeyle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Yine Ay burcumuz Aslan, Aslanın son derecesi, Başak'ın ilk derecesinde ise maalesef duygusal olarak biraz fazla zorlanacağız. Duygusal olarak tatmin olamayacağız, ağlama krizleri geçireceğiz gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama kaderle inatlaşmayın, bırakmanız gerekeni bırakın, kaderin sizin hayatınıza yön vermesine izin verin. Duygularınızı bu şekilde de toparlayıp hatta ödül bile alabilecek kıvama getirebilirsiniz. Çünkü uçurtmanın bir kalıbında siz olacaksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani bazılarımızın hayatından elinden duygusal bir parçalanma şeklinde yaşanırken bir yandan da toparlanacak hayat bize belki de ulaşmamız gereken güzel mutluluğu, güzel mucizeyi hayatımıza getirecek diyebilirim. Aynı şey aslında e, yine Ay burcu Başak'ın son derecesi, Terazi'nin ilk derecesinde olanlar için de geçerli. Kadere teslim olmanız gerekecek. Hayatın onlar için planladığı kapılara gitmek zorunda kalacaklar. Yine duygusal olarak onlar da çok zorlanacak ama bir şekilde kadere teslim olduklarında mutlu olacaklar diyebilirim. Yine Ay burcunuz Terazi'nin son derecesi, Akrebin ilk derecesinde ise o zaman duygusal olarak bağımlı olduğunuz kişilerden uzaklaşıp tutkularınızdan uzaklaşmak zorunda kalacaksınız, bırakmak zorunda kalacaksınız diyebiliriz. Yine Akrebin son derecesinde, Yayın ilk derecesinde Ay burcunuz varsa hayatın zorluklarından kurtulacak. Belki de uzun zamandır duygusal olarak ihtiyaç duyduğunuz her türlü mutluluk sizin kapınızı çalacak, ödüllendirileceksiniz. Hatta mucizevi bir ödül diyebilirim bunun için. Bunun dışında Yayın son derecesinde, Oğlan ilk derecesinde doğanlar ise kaderin getirdiği zorluklarla karşılaşıp yönünü değiştirmek zorunda kalacaklar. Yani duygusal olarak ani beklenmedik gelişmeler getirecek ve yani kaderin hayatınıza yön vermesine izin verirseniz duygusal bir yoğunluk, hatta bu mucizeye de dönüşür diyebiliriz yine. Oğlan son derecelerinde, Kovanın ilk derecelerinde Ay burcunuz varsa o zaman duygusal olarak çok güçleneceğiniz bir zaman dilimindesiniz ama unutmayın bunu Plüto ile yapıyor ya. Yani bu gerçekten sizin için bazen ağır, bazen de bir yenilenme, sıfırlanma şeklinde yaşanacak diyebiliriz. Duygularınızı takip edip aynı bir e, ay yengeç gibi davranmalısınız. Yani duygusal ihtiyaçlarınızı, soğuk ve mesafeli tavrınızı, duygularınızı açarak, ifade ederek yengece dönüştürmelisiniz. Eğer bu şekilde yaparsanız hayat çok pozitif ilerlerken duygularınızı içinde saklar ve susar, geri çekilirseniz buradan çok aşırı derecede kırılma ihtimaliniz var. Hani çok ağlıyoruz diyenler varsa evet, bu sene Oğlan son derecelerinde ve Kova'nın ilk derecesinde olanlar gerçekten duygusal büyük bir yoğunluk yaşayacaklar. Ama bir yandan da duygusal olarak çok güçlenecekler artık, yani hiçbir şey eskisi gibi değil diyecekler onlar.
Bunun dışında balığın son derecesinde, kovanın ilk derecesinde olanlar ise ani beklenmedik zorluklar yaşayacaklar. Kader onları olması gereken yere sürükleyecek. Kadere teslim olduklarında da ödüllerini bol bol toplayacaklar. Onlar daha pozitif, ani beklenmedik pozitif gelişmelerle hayatlarına devam edecek diyebiliriz. Ay burçları için de bu şekilde olacak. Gelelim Venüslere. Venüs balık burcunun son derecesi, Koç'un ilk derecesinde ise parasal ve aşk konusunda fırsatlar yakalayacaksınız. Koç'un son derecesi, Boğa'nın ilk derecesinde ise zorlu etkiler yaşayacaklar. Para kayıpları, aşkta zorlanmalar şeklinde görülebilir bu. E, Yine Venüs Boğa burcunun son derecesinde, ikizlerin ilk derecesinde ise ani beklenmedik parasal ve aşk fırsatları getirecek. Yani yine onlar da fırsat şeklinde yakalayacak. Yine Venüs'ü ikizlerin son derecesi, Yengecin ilk derecelerinde ise kaderin getirdiği bir mucizevi aşk fırsatı ya da para fırsatını yakalayacaklar. Bunun dışında yine Venüs'ü Yengecin son dereceleri, Aslan'ın ilk derecelerinde ise yıllardır beklediği parasal bir fırsatı hayatlarına çekecekler. Belki de aşkta ve parada en şaşalı yaşayacakları bir, hatta mükafatlandırılacakları bir zaman dilimi diyebiliriz onlar için. Diğer taraftan Aslan, ya bu arada Aslan'ın ilk derecelerinde Venüs'ü olanlar altından da çok fırsat kazanacaklar. Sanki birikimleri böyle birden değer kazanacak şeklinde de düşünebiliriz. Aslan'ın ilk derecelerinde Başan, son derecelerin pardon, Aslan'ın son derecelerinde Başan, ilk derecelerinde e, gezegenleri, yani Venüs'ü olanlar, Venüs Aslan'da iyidir ama Başak'ta biraz zorlanıyor arkadaşlar. Buradan da bir güney ay düğümü geçecek. Yılın hem başında hem de sonuna doğru yakalayacak. O yüzden aşkta ve aşkta ve parada biraz kaybetme ihtimaliniz de var burada. Unutmayın, kaderin sizi karşınıza çıkardığı durum ve koşullara hemen adapte olun. Çok mantıklı gibi gördüğünüz bir aşk ve para fırsatı dediğiniz şey sizi bir hayal kırıklığına da sürükleyebilir arkadaşlar. Yine Venüs'ü Başak ve Terazi'de olanlar için de kadere teslim olmak zorundalar. Parasal kazançlarında biraz düşüşler ve planladıkları gibi gitmeyen aşk ve para konularında bir sarsılma etkisi yaşayabilirler. Yani kaderin size getirdiklerine ve götürdüklerine razı olun. Resmen bunu söylüyor gökyüzü. Yine terazinin son derecesi, akrebin ilk derecesinde Venüs burcu olanlar, sizler de bağımlı ve tutkulu aşklar yaşayan insanlarsınız. Paraya ya da güce, iktidara ya da kişiye bağlı olduğunuzda aşk ve para konusunda maalesef sıkıntılar çekiyor olacaksınız. Sizler de bunları bırakmak zorunda kalacaksınız, çok zorlanacaksınız diyebilirim. Bunun dışında Akrebin son derecesi yayın ilk derecesinde olan Venüs burcu, bu buralarda olanlar için de yani yıllardır aslında para ve aşk konusunda çok zorluk çeken Akrep ve Yay, Venüs'ü Akrep ve Yay'da olan kişilerin resmen bu dönem ödüllendirildiğini göreceğiz. Özellikle Akrebin son derecesi, Yayın ilk dereceleri, bunu unutmayın. E, Bunun dışında tabii ki Venüs'ü Yayın son derecesi olan ilk derecelerinde olanlar için ise kaderin getirdiği zorluklara karşı yön değiştirmek zorunda kalacaklar. Yani ani, beklenmedik yatırım planları değişecek, evlilik planları değişecek. Kader onların hayatlarında ani, beklenmedik bir yön değişikliğine götürecek. Bu tabii ki daha pozitif anlamda gerçekleşecek diye umuyoruz. Oğlan son derecelerinde, Kovanın ilk derecelerinde Venüs'ünüz varsa o zaman bunlardan kader sizin tam böyle Venüs'ünüzün, yani Plüto sizin tam böyle tepenizden geçiyor olacak. Venüs'ünüzün tepesinden geçiyor olacak arkadaşlar. Yani burada ya çok büyük zengin olmak ya da çok büyük hüsrana uğramak, ya çok sevdiğiniz biriyle beraber olmak ya da çok sevdiğiniz birinden kopmak gibi bir enerji yaratacak. Yani uç noktalarda tam tersi etkiler yaratacak. Çok iyi giden işiniz sekteye uğrayabilir. E, Ya da yıllardır para konusunda sıkıntı çekiyorsanız burada zenginliğe doğru götürebilir arkadaşlar sizi. Yani bu bu iki noktayı ayırabilmek için ana haritanızın daha genel temasına bakmak lazım. O yüzden
burada bir danışmanlık almanızı da ayrıca tavsiye ederim yani. Gelelim Venüs'ü balığın son derecelerinde, kovanın ilk derecelerinde olan kişiler için konuşacak olursak da ani beklenmedik zorluklar yaşayacaklar ama bu büyük bir değişim getirecek ve size mucize gibi bir para fırsatı, aşk fırsatı, mucize gibi böyle kadersel de gelen aynı zamanda bir durum yaratacak arkadaşlar. Çünkü direkt Neptün'den etki alacaksınız burada. Neptün'deki gelen etki yani resmen belki bazılarınızı hayatınızın aşkıyla karşılaşacak mucizelere gebe bir Venüs'ünüz var şu son zamanlarda gelen etkilerle diyebiliriz. 2025'in negatifi de var, pozitifi de var. Umarım en pozitif şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım bu tarihler size güzel açılar atarak gelir arkadaşlar. Artık daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kısaca toparlamak istiyorum aslında geri kalanını. Merkür'ü, Mars'ı, Jüpiter'i ve Satürn'ü biraz önce defa defa aslında saydığım balık, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak bu burçların son dereceleri ve ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa, özellikle Merkür'ünüz varsa önemli kararlar alacaksınız. Mars'ınız varsa harekete geçeceksiniz şeklinde toparlayabiliriz. Kariyer konusunda da Satürn'üze etki ediyorsa yine bu burçların son dereceleri ya da ilk derecelerinde o zaman da kariyerinizde büyük bir değişim dönüşüm noktasındasınız diyebilirim. Yani tekrar tekrar aynı cümleleri kuruyormuşum gibi hissettirmek istemem size ama yani bu yıl kimsenin hafızasından silinmeyecek arkadaşlar. Ve bu tarihleri de ve bu gezegenlere sahip olanlar zaten ya çok büyük zorluk yaşayıp gerçekten ağlama krizi geçirirken belki de diğerleri de yani güzel fırsatlar şeklinde yakalayanlar belki meşhur olacaklar, popülaritesi artacak, zengin olacaklar, piyangoyu tutturacaklar. Yani mucizeyi kendilerine çekecekler, evlenecekler, belki kurtulacaklar ama bir şekilde sıkıntıları ve problemleri neredeyse onlar bir değişim dönüşüm enerjisine girecek diyebiliriz. Yani tabii ki bu kadar balık enerjisindeki bu gökyüzü ilahi adaleti de hepimize hatırlatacak. Yani yani vicdan sahibi olmayan insanların dibe vurduğunu görürken vicdanlı ve merhametli insanların bu dönemde ödüllendirildiğini de göreceğiz arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu kadar emeği umarım siz de takdir eder bir beğeninizi atarsınız. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Hoşça kalın.